Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız çocuklarımız için hem kolay hem de güzel tığ işi bir yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yelek örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün yelek anlatımını 3 aylık bir bebek için yapıyorum. Ama yeni doğan bebeğe de olur arkadaşlar. Bebekler çok çabuk büyüyor. Yeni doğan bebek için de bu ölçüde yapabilirsiniz. 3 aylık bebek için yaptım dedim. Ama siz bu yeleği 6 aylık bebek için yapmak istiyorsanız bu yaka arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık arası bebek için olur. Arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız da 1 yaşındaki bebekleriniz için olacaktır. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu yaka başlama sayısını daha fazla sayıda başlamanız gerekir. Bakın 3 tane düğme yaptım yakanın buraya. Düğme için ayrıca bir düğme iliği yapmadım. Bu modelleri düğme iliği olarak kullanıyorum. Model olarak çok kolay bir model. Bir günde bitirebilirsiniz. Bakın minik şirin bir yelek oldu. Yelek örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Çok kalın olmayan bebek ipliği arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Pembe renk iplik olarak bu ipliği kullandım. Beyaz renk iplik olarak da bu ipliği kullandım. Bunun üzerinde de 100 gram iplikte 340 metre yazıyor. Bu iplikten yarım yumak iplik yeterli. Pembe renk iplikten de yarım yumak iplik yeterli. Toplam bir adet iplik kullanıyorum. Yelek örgüsünde tığ olarak ben bu tığı kullandım bugün. 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elim çok sıkı değil, yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Eliniz sıkıysa yaptığınız tığ işi örgüler hem çok sert olur hem de yaptığınız ölçü benim yaptığım ölçüden daha küçük olur. Düğmeleri söyledim zaten, ben 3 düğme yapmayı tercih ettim. Siz tercihinize göre 4-5 düğmeli yapabilirsiniz. Buna takım yapmak isterseniz çok güzel tığ işi, bakın ayakkabı yaptım. Bir de buna takım olarak yine çok güzel bebek şapkası yaptım. Bakın aynı modelden bebek şapkası yaptım. Bu üçlü takımdan yapmak isteyen arkadaşlar için şapka ve ayakkabı anlatımlarını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bunların olduğu YouTube linklerini izlediğiniz bu yelek videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. O link üzerine tıklarsanız siz de bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel yelek örgüsünü yapacağız. İpliği, tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapmak için ilk ilmeği bakın şu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. 80 zincir yapıyorum. 80 zincir yaptım. Bakın bu şekilde çok sıkı olmayan zincirler yaptım. 3 zincir dönüş için yapıyorum. 1 2 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1 2 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan arkadaşlar. 11 trabzan yapıyorum. Bakın bu zincirle birlikte 2 trabzan oldu. 11 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10
11. 11 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın aynı ilmeği değil, yanında bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyoruz. Bakın 3 trabzanı yaptım. 18 trabzanı tamamlayalım. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. 22 trabzan yapalım. 22 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Diğer kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bakın bu kolda 18 trabzan yaptım. Bu kol içinde 18 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe trabzanı yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. Diğer kol içinde 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Buraya da 11 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya 11 trabzan yaptım. Burayı da 11 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar, bu sırada yaka ayrımlarını yaptım. Buralara 11 trabzan yaptım. Kol için 18 trabzan yaptım. Bunun ikisinin toplamı olan buraya da 22 trabzan yaptım. Siz bunu yeni doğan bebek için yapıyorsanız buraları 9 trabzan yapabilirsiniz. Bunun toplamı olarak burayı 18 trabzan yapabilirsiniz. Bu kol bölümlerini de 12-13 trabzan olarak yapabilirsiniz. Daha büyük çocuk için yapacaksanız da buraları kaç trabzan yaptıysanız buraya yaptığımız trabzanı 2 katı yapacaksınız arkadaşlar. 12 trabzan yaptıysanız burayı 24 trabzan, kol bölümünde 20-22 trabzan yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yapacağımız 2 zincire kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzanları yaptım. 11 trabzan yaptım buraya arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın arttırmaları yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İlmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği bir önceki sırada 3 zincir atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bunun son zincir üzerine bakın tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 sırayı tamamladım arkadaşlar. Görüntü olarak bakın bu şekilde oldu. 3. sıradayım. 3. sırada pembe renkli iplik ile bir sıra sık iğne yapıyorum. İlmek rengini pembe renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere de sık iğne yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar bakın sık iğneyi yaptım. Buraya bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum arttırma yerine. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. İlmekler üzerine sık iğne yaparak arttırma yerine kadar tamamladım. Arttırma yerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bu arttırma yerinde de bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Arttırma yerlerinde bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Pembe renkli ipliği kesiyorum. Dördüncü sıradayım. 4. sırada beyaz renkli iplik ile trabzan sırası yapıyorum. Bakın beyaz renkli ipliği burada bekletiyordum. Bu ilk ilmeğe tığı takıyorum. Beyaz renkli ipliği ilmek yapıyorum bakın burada. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanı yaptım. Bu arttırma zincirinin üzerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapalım. Bu trabzan sırasını 2 sıra yapalım. Daha sonra tekrar pembe renkli sık iğne yapacağız arkadaşlar. 2 sıra beyaz trabzan sırasını tamamlayalım. 2 sıra trabzanı tamamladım arkadaşlar bakın. Bu arttırma yerlerinde yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Pembe renkli sık iğne yaptığım sıradayım. İlmek rengini pembe renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak beyaz ipliği burada bekletiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Sık iğne yaparak buraya kadar tamamladım. Bu 2 zincir üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Burada ve burada yine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sonraki sırada bu ipliği bak şuradan burada yaptığımız gibi üst ilmeğe alalım. Bak şu şekilde ilmek yapalım. Bir zincir yapıp trabzan sırası yapalım. 2 sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne yapıyorum. Arttırma yerlerinde hep bak
Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne olarak yapıyorum. Yaka örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre arttırmalar yaparak tamamlayalım. Yaka örgüsünü her sırada arttırmalar yaparak yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bak 3 sıra pembe renk iplik ile sık iğne yaptım. 2, 4, 6, 8 sıra beyaz renk iplik ile trabzan sırası yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz biraz büyük olsun istiyorsanız 1 veya 2 sıra arttırmalara devam edebilirsiniz. Bak bu sırada bir sıra pembe renk iplik ile sık iğne yapıp bir sırada trabzan sırası 1-2 sıra devam ederseniz daha büyük ölçüde olur arkadaşlar. Açık olarak görelim. Bakın bu şekilde. Bu sırada kolları gövdeden ayırıyorum. Örgüye artık gövdenin örgüsüyle devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bak tamamladım. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak, bir zincir ile ön ve arka bölümü burada birleştirdik arkadaşlar. Kol altının görüntüsü böyle. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bak trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine yine 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bak bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak kol altının görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Beyaz renkli ipliği kesiyorum. Bakın yaka örgüsünü bitirdik. Bu sırada ön ve arka bölümleri birleştirdik. Bakın kol bölümünü gövde bölümünden ayırdım. Artık örgüye gövde örgüsüyle devam edeceğiz. Bu sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Pembe renkli bir iplik kullanıyorum. Bakın burada yaptığım pembe renkli ipliği kullanıyorum. Siz ne renk yaptıysanız. Dediğim gibi siz bunu rengarenkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu kenardan başlıyorum. İpliği burada bitirdim. Eğer sizin burada bittiyse arkadaşlar bu yaka sırasını benden bir sıra fazla yaptıysanız burada bitmiştir. Bakın buradan ilmek başlıyorum. Pembe renk ile bir ilmek yapıyorum. Bu ilk bakın bir zincir yaptım. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bakın bir trabzandan sonra 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelleri yerleştiriyoruz. Modelden sonra bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu bir trabzandan sonra 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek var. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın, modelleri yerleştirdim. Sıra başında da bir trabzan yaptım. Bir ilmek atladım. Bakın, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olan modeli yaptım. Model yerleştirmesini yaptım arkadaşlar. Modelin denk gelmesi için bakın, sadece burada. Bakın, buradan sonra 2 ilmek atlıyordum. Bir ilmek atladım arkadaşlar. Model denk gelmesi için. Başka bir şey yapmadım. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 model var arkadaşlar. Bakın, şöyle bakalım. Şimdi ikinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın, bu bir trabzan yaptım. Bu trabzanı, bakın, örgünün düz tarafı burası arkadaşlar. Burası örgünün ters tarafı. Düz tarafı olacak şekilde bakın, ama benim bu sırada ters taraftan oldu. Ters taraftan boşluktan alıyorum, uzun yapıyorum, bakın. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın, tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Uzun yapıyorum. Bakın, kısa yapmıyorum bunu. Tekrar model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın, bu bir trabzanı tekrar gösteriyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın, düz tarafın görüntüsü böyle oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın, görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Örgünün düz tarafının görüntüsü böyle. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın, bu son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın, bunun üzerine yapıyorum arkadaşlar. Boşluktan alarak yapmıyorum. Sıra başında da ilk trabzanı düz trabzan yaptık. Bunu da düz trabzan yaptım bakın. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın. Görüntüsü böyle düz tarafın. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanı, bakın, bu sırada düz taraftan alarak boşluktan yapıyorum arkadaşlar. Bir önceki sırada ters taraftan aldım, trabzan yaptım. Bu sırada bakın, düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu tek trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak yapıyoruz. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
Bu bir trabzanı bakın düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın son trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bunun üzerine yaptım. Boşluktan almadım. Bakın bunları boşluktan alarak trabzan yaptım. Bu son ve ilk trabzanları üzerine yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu bir trabzan bu sırada ters tarafta görünüyor. Onun için ters taraftan alıyorum, boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle. Model bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın. Gövde örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde örgüsünü 16 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 2 sırayı beyaz renkli yaptım bakın arkadaşlar. Aynı sayıda beyaz renkli iplik ile yaptım. Son sırayı yapıyorum. Son sırada farklı bir model yapıyorum. Bakın en son beyaz renkli iplik ile bitirdim. İpliği kestim. Buradan pembe renk iplik ile ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın buraya 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir yapıyorum. Bu bir trabzan yaptığım ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına 8 trabzan yapıyorum. Sekiz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu bir trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 8 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde model yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Son model üzerine de 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar görüntüsü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Ön patlardayım. Ön patlarda da bu modelleri yapmaya devam ediyorum. Ön patlarda 8 trabzan yapmıyorum ama. Tığ üzerine iplik arıyorum. Zincir yapmadım. Bakın bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzan boşluğunu atlıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bakın bir ilmek atlıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Modelleri yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar modelleri yaptım. Yaka başlangıcında bakın sık iğne yaptım. Yakanın çevresinde de pıtırcık modelleri yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde pıtırcıklar oluyor. Ayrıca bir düğme iliği yapmadım. Bakın bu modellerin burada bulunan boşlukları düğme iliği olarak kullanacağız arkadaşlar. Yaka çevresinde pıtırcık modelleri yaparak buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde pıtırcık modeli yaparak diğer tarafa kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön patta da burada yaptığım modelleri yapıyorum. En son ilmeğe sık iğne yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bakın burada 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın model aynı yapıyoruz arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken buraya kaç model yaptıysanız bu ön patı da aynı sayıda yaparsanız daha düzgün görünür. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu ön patın görüntüsü de böyle oldu. Bakın eşit yaptım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 11 model bu ön patta var. 2, 4, 6, 8, 10, 11 model bu ön patta var. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Kol altından başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu trabzan sırasını atlıyorum. Kolda bulunan ilk ilmeği 6 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine 6 trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Bakın bu son ilmeğe de 6 trabzan yaptım. Kol altında bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. İlmek içinden çektim.
Bakın kol örgüsü bu şekilde oldu. Diğer kol örgüsünü ben bitirdim. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 model oldu bir kol örgüsünde. 2 kol örgüsünü bitirdim. Siz de diğer kol örgüsünü bu kol örgüsü gibi başlayıp bitirebilirsiniz. Düğmelerini de diktim ben. Bakın yaka örgüsünün buraya 3 tane düğme diktim. Düğme iliği olarak bakın buraları kullanıyorum arkadaşlar. Söylemiştim size, bu modellerde yaptığımız boşlukları kullanıyorum. 3 düğmeyi diktim. Birisini yaka başlangıcına, birisini bu beyazı bitirdiğim sıraya, modele başladığım sıraya yaptım. Üçüncüsünde ikisinin ortasına, bakın şu şekilde ikisinin ortasına yaptım. Yeleğin örgüsünü böylece bitirmiş oldum. Bakın çok şirin oldu. Düğmelerini takıyorum. Bakın burada bulunan boşlukları düğmeyi takıyorum. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Ben 3 tane düğme yapmayı yeterli gördüm. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Minik bir yelek yaptık. Kol altının buradan gövde genişlik 23 santimetre, yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 17 santimetre, omuzdan yükseklik 29 santimetre. 3 aylık bebek için yaptım, çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.